Merhaba, hoş geldiniz. Bugünkü videoda aklınızdaki kişiyle ilgili açılım yapacağız. Hemen niyetimi sesli olarak alarak açılıma başlıyorum. Allah'ın rahmeti, merhameti, kolaylaştırıcılığı, sevgisi, korumasıyla, kolaylıkla, sağlıkla, saatle, kolaylıkla, sağlıklı, saatli şekilde, sevdiklerimin de tüm kedilerin, tüm köpeklerin, tüm kuşların, tüm doğanın ve hayvanların da Allah'ın rahmeti, merhameti, kolaylaştırıcılığı, sevgisi, korumasıyla, kolaylıkla, sağlıkla, saatle, kolaylıkla, sağlıklı, saatli, uzun ömürlü, mutlu, huzurlu, güvenli, güvenlikli, güvenli yaşadığı şekilde en iyi, en doğru bilgileri kalbinde, ruhunda, enerjisinde, davranışlarında, yaşam şeklinde, yaşayış şeklinde, davranışlarında, tüm kedilere, tüm köpeklere, tüm kuşlara, tüm doğa ve hayvanlara karşı sevgi, saygı, merhamet barındıranlar ve bu dünyada tüm kedilere, tüm köpeklere, tüm kuşlara, tüm doğa ve hayvanlara karşı sevgi, saygı, merhametle davranarak yaşayanlar ve yaşamaya çalışanlara niyetle yapacağım açılımlar olacak. Allah tüm dünyada, tüm her yerde, tüm enerjisel boyutlarda, tüm boyutlarda, tüm olasılıklarda, tüm zamanlarda, tüm dünyada, tüm her yerde, tüm kedileri, tüm köpekleri, tüm kuşları, tüm doğa ve hayvanları rahmeti, merhameti, kolaylaştırıcılığı, sevgisi, korumasıyla, kolaylıkla, sağlıkla, saatle, kolaylıkla, sağlıklı, saatle, uzun ömürlü, mutlu, huzurlu, güvenli, güvenlikli, güvenli şekilde yaşatsın. Tüm dünyada, tüm her yerde, tüm enerjisel boyutlarda, tüm boyutlarda, tüm olasılıklarda, tüm zamanlarda, tüm dünyada, tüm her yerde. Böyle doldu, böyle doldu, böyle doldu, böyle doluyor, böyle doluyor, böyle doluyor. Amin, amin, amin. Allah tüm dünyada, tüm her yerde, tüm enerjisel boyutlarda, tüm boyutlarda, tüm olasılıklarda, tüm zamanlarda, tüm dünyada, tüm her yerde, tüm insanların, tüm enerjilerin, tüm varlıkların, tüm insanların kalplerini, ruhlarını, enerjilerini, davranışlarını, yaşam şekillerini, yaşayış şekillerini, davranışlarını, tüm kedilere, tüm köpeklere, tüm kuşlara, tüm doğa ve hayvanlara sevgili, saygılı kılsın. Tüm insanların, tüm enerjilerin, tüm varlıkların, tüm insanların kalplerini, ruhlarını, enerjilerini, davranışlarını, yaşam şekillerini, yaşayış şekillerini, davranışlarını, tüm kedilerin, tüm köpeklerin, tüm kuşların, tüm doğanın ve hayvanların yaşam haklarına da sevgili, saygılı kılsın. Allah tüm insanların, tüm enerjilerin, tüm varlıkların, tüm insanların bu şekilde davranarak yaşamalarını sağlasın. Yaşamlarını, yaşayış şekillerini, davranışlarını bu şekilde kılsın. Allah tüm kedilerin, tüm köpeklerin, tüm kuşların, tüm doğanın ve hayvanların da Allah'ın rahmeti, merhameti, kolaylaştırıcılığı, sevgisi, korumasıyla, kolaylıkla, sağlıkla, saatle, kolaylıkla, sağlıklı, saatli, uzun ömürlü, mutlu, huzurlu, güvenli, güvenlikli, güvenli yaşadığı şekilde tüm dünyada, tüm her yerde, tüm enerjisel boyutlarda, tüm boyutlarda, tüm olasılıklarda, tüm zamanlarda, tüm dünyada, tüm her yerde böyle doldu, öyle doldu, öyle doldu, böyle doluyor, böyle doluyor, böyle doluyor. Amin, amin, amin. Tüm kedilerin, tüm köpeklerin, tüm kuşların, tüm doğanın ve hayvanların Allah'ın rahmeti, merhameti, kolaylaştırıcılığı, sevgisi, korumasıyla, kolaylıkla, sağlıkla, saatle, kolaylıkla, sağlıklı, saatle, uzun ömürlü, mutlu, huzurlu, güvenli, güvenlikli, güvenli yaşamalarını seçiyorum. Tüm dünyada, tüm her yerde, tüm enerjisel boyutlarda, tüm boyutlarda, tüm olasılıklarda, tüm zamanlarda, tüm dünyada, tüm her yerde. Böyle doldu, böyle doldu, böyle doldu, böyle doluyor, böyle doluyor, böyle doluyor. Amin, amin, amin. Tüm kediler, tüm köpekler, tüm kuşlar, tüm doğa ve hayvanlar Allah'ın rahmeti, merhameti, kolaylaştırıcılığı, sevgisi, korumasıyla, kolaylıkla, sağlıkla, saatle, kolaylıkla, sağlıklı, saatli, uzun ömürlü, mutlu, huzurlu, güvenli, güvenlikli, güvenli şekilde yaşıyorlar. Tüm dünyada, tüm her yerde, tüm enerjisel boyutlarda, tüm boyutlarda, tüm olasılıklarda, tüm zamanlarda, tüm dünyada, tüm her yerde böyle doldu, öyle doldu, öyle doldu. Böyle doluyor, böyle doluyor, böyle doluyor. Amin, amin, amin. Evet, güzel niyetlerimizi aldım. Bakalım sizinle ilgili güncel enerjisi nasıl aklınızdaki kişinin? Alacağım ya. Şöyle çevirdi kart kendine. Şu ilk kart hissettim. The Roses Kiss kartı çıktı. Gülün öpücüğü.
öpmek istiyor olabilir. Lönk diye konuya girmek gibi olacak ama bu şöyle göstereyim. Sakral çakra enerjisiyle de geldi. Duygusal yakınlık sağlamak istediğini söylüyor kart aslında sizinle. Şöyle göstereyim bakın. Uğur böceği var. Özellikle son zamanlarda uğur böceği ve gül sembolüne çok sık sık da denk geliyorsanız sizin için ekstra mesaj söz konusu olabilir. Özellikle aklınızdaki kişinin size sevgi beslemesi ve bunun da ötesinde aslında daha manevi sevgiyi, daha ilahi sevgiyi tatmanız ve o yolculuğa belki girmenizle ilgili. Yani daha ilahi olanla bağlantıya girmeniz doğrultusunda kalpten yine ekstra mesajlar söz konusu olabilir sizin için. Ama böyle belki siz gülsünüz, o da sizin uğur böceğiniz diyesim geldi. Size çok aslında iyi geldiğini hissediyor olabilir. Yani sizin ona iyi gelmenizden ziyade, evet siz de iyi geliyor olabilirsiniz ama ben daha çok sanki kendisinin size iyi geldiğini hissediyor gibi hissettim. Yani size çok yararlı olduğunu, iyi geldiğini, belki böyle başka işlerinizi hallettiğini, şanslı geldiğini hissediyor olabilir ya da siz ona bunu hissettirmiş olabilirsiniz. Burada hissettiğim olasılıklar doğrultusunda ve ona olan sevginizin çok özel, çok böyle sadakatli, çok güzel olduğunu da hisseden enerjilerde kendisi. Yani onu başka sevdiğinizi biliyor aslında. Burada gözlemlediğim belki bir sürü böcek belki konabilecekken bakın sadece o konabiliyor ve böyle sevgi bağlantısıyla uyum, ahenk yakalıyorsunuz burada ve belki başkalarına dikenlerinizi gösterirken ona o gül tarafınızı aslında gösteriyorsunuz şeklinde de düşünüyor olabilir ve burada sizi çok güzel de buluyor olabilir, çok etkileniyor da olabilir sizden. Sevgi dolu ve özellikle ona karşı kimseye yapmadığınız şekilde, yani onu sevdiğiniz gibi kimseye davranışınızı görmemiş. O yüzden sanki sadakatinize de inanıyor gibi hissettim kartlarda ve size uğur getirmek, şans getirmek ya da sevdiğiniz bazı şeyleri size yapmak istiyor olabilir. İsminde bu çok ekstra bilgi. Şu an akışla geldi. Her zaman olmuyor böyle şeyler. Kolektif açılım ama isminde U, R harfleri olan kendi ismi ya da soy ismi kişi de olabilir belki. Şu an nedense uğur böceği olduğu için onu da ekstra belirtmek, aktarmak istedim akış doğrultusunda. Ve öpmek de istiyor olabilir. O öpme isteğini de hissettim açıkçası. Ama sizin de onu istediğinizi, yani aranızda öpme konularıyla ilgili özel olacak ama öpme konularıyla ilgili şeyler olabilir. Hani farklı daha romantik gündemlerinizde olabilir. Hani sadece size özel. Bilmiyorum, kendinize göre düşünebilirsiniz. Şöyle bakalım. Çok güzel kartla açılışı yaptık. Evet, aklınızdaki kişinin sizinle ilgili enerjisi. Tender Embrace kartı çıktı. Bakın. Siz 2 tane filsiniz diyesin. Böyle yorum yaptığımı düşünseniz. Evet, siz 2 filsiniz. Birbirinize çok yakışan 2 filsiniz diye. Bilmiyorum, belki fil sembolünün de anlamı olabilir sizin için. Ama yani bakın. Gül ve uğur böceği ve 2 fil. Yani burada hep yakınlaşma, sarılma, yan yana olma isteğini görüyorum ve aranızdaki bağın, çekimin çok farklı olduğunu düşünüyorum ve bakın 2-2, 22. Master sayıdır numerolojide ve anlamı çok güzeldir. O ne demiştim az önce? Manevi ilahi akış doğrultusunda da onu da yönlendirmiş olabilir. Sizi de yönlendirmiş olabilir. Daha çok maneviyata ve ilahi olanla bağlantıya aslında. Hani insan sevildiğinde ve sevdiğinde her şeye daha da sevgiyle bakar aslında ya. O yüzden sevgi iyileştiricidir aslında. Mesela bunları söylerken çok duygulandım. Bakın burada üzerlerinde renkler var.
Farklı renklere rağmen, farklı karakterlerinize rağmen, belki aranızda yaş farkı, kültür farkı ya da hani farklı karakterler gibi gözükseniz de uyumunuzun bambaşka olduğunu hissediyor ve yanınızda olmak istiyor bu kişi. Ve kalp çakrası enerjisi bu arada. Hep böyle sakral çakra, kalp çakrası, duygusal bağ kurmak istediği aslında duygusal bağı, yakınlığı gösteren çakra enerjileriyle de çıktı zaten olasılıklar doğrultusunda. Time Machine, kök çakra. Ee, Evlenilecek birisi olarak görüyor olabilir size. Ciddi düşündüğünü görüyorum ya da ciddi düşünülerek yaklaşılan, yani niyeti bu kişinin burada hissettiğim lay lay lom değil. Gerçekten hayat arkadaşlığı, evlilik bu niyetler içerisinde burada. Ama böyle zamanı olduğunu düşünüyor olabilir aynı zamanda. Bunu çok zaten çekesim gelmemişti o kartı. Yani kök çakra işte korkuları, kaygıları, maddiyat, zaman, başka şeyler, evlilikle ilgili özellikle korkuları, kaygıları olabilir gözlemlediğim. O yüzden de sanki böyle çok sevse de bambaşka bağlantılar, huzur, ikiniz de yan yanayken olduğunuz halinizle kabul görmenin huzurunu, hem heyecan hem tutku ama hem de o böyle akış, huzur, kabul edilmişliğin, sevilmişliğin hissedilmesi, yan yana geçirdiğiniz zamanlar, özellikle bu kişi için belki doğal güzellikleri olan yerlerde, manzaralı yerlerde böyle çok hatrına geliyor da olabilir gözlemlediğim. Ben evlenme niyetinde görüyorum ama dediğim gibi sanki aslında kök çakra tam da işte böyle çalışması gereken alan olabilir onun. İşte korkular, kaygılar vesaire de giriyor olabilir. O yüzden de hani zamanı geldiğinde bakarız falan gibi ya da zamanı geldiğinde olur zaten gibi bakış açılarına da giriyor olabilir olasılıklar doğrultusunda. Evet, şuradan da seçelim. Yani bambaşka desteler ama ne kadar güzel ve pozitif çıktı görüyorsunuz. Yıldız kartı, bu kişinin hayallerindesiniz ve onun için muazzam güzelliktesiniz, eşsizsiniz. Ulaşmak istediği yerdesiniz şu anda, hayalindesiniz. Yani bu kişi evlense sizinle evlenir. Onun için evlenilecek pozisyonda karşısına çıkan aslında kalbinin, gönlünün, onay verdiği, böyle yanındayken huzurlu hissettiği ve evet ya hani o korkularını da aslında aştıran sevgisi söz konusu size bu kişinin. Çok özelsiniz onun için ve yine bakın aslında bu gösterişli olanların daha çok erkek tavus kuşları olduğunu öğrenmiştim. Doğada zaten daha böyle hani dişiyi etkilemeye çalışan şeyler hep erkekler. O yüzden insan olan erkek ve kadınların da bunu hatırlaması gerek bence. Burada o yüzden yani siz de çok etkileyicisiniz. Varoluşunuzda, olduğunuz halinizde ama böyle sizi de etkilemek istiyor olabilir tavus kuşu. Aslan etkili olabilir, boğa etkili olabilir. Kendisi yay etkili olabilir hissettiğim. Böyle biraz böyle gözünüze gözükmek, olduğunuz yerlere gelmek, böyle bir hani gösterişli böyle dik durarak falan hani böyle bir bakışmalar, bakalım hani etkiliyor mu, bir göz atıyor musunuz ona, bir işte hani bakıyor musunuz falan gibi dikkatinizi çekmek de istiyor olabilir. İşte kadercilik konusunda gölgede çıktı zaten kart. Time Machine'de de onu söylemişti. Şöyle tekrar göstereyim. Kader çarkı gölgede çıktı. Ama yıldız burada. Çok güzel burada yıldızın aydınlıkta çıkması. Her ne kadar aman işte kaderi de şöyle de işte bilmem ne de falan filan dese de aslında hem sizden uzaklaşamıyor hem de tekrar size geliyor bu kişi gözlemlediğim. İşte o kadercilik anlayışını, her şeyi kadere bırakma, yani kader gayrete aşıktır demişler. Gayret
etme noktasını artık aslında algılayabilsin, bu süreci şifalandırabilsin, daha umutlu, daha inançlı olabilsin diye de burada hayatında süreçler yaşıyor olabilir ve aranızda ayrılık söz konusuysa üzüldüğünü de söylüyor kartlar, bakın. Hani olmuyor sessiz. Bakın. Sanki burada şimşek çakıyor bakın kafasına. Hani artık o yukarıya güneş aşamasına geçebilirsin. Kalk oradan, harekete geç diyor sanki. Belki evcil hayvanı var, oturuyor böyle uzaklara dalıyor. Yani böyle zamana bırakmaması gerek. Zamana bırakması aşırı, yani tembelliğini ya da sizin için çabalamamasını ya da çabalasa da ne olacak ki gibi görmesine, aslında aranızdaki süreçteki bağlantı çok güzelken negatife odaklanmasını burada gölge olarak söylüyor zaten kartlar. Ama ben kadersel, her ne kadar o böyle olsa da yine aslında sanki kader, çok böyle konuşmaktan hoşlanmasam da çok herkesin ağzına pelesenk olduğu için yalan yanlış. Ama burada kartların anlamları doğrultusunda çok o doğrultuda çıktı. Kadersel olarak sanki zaten tekrar kavuşma ve aranızdaki o uğursuzluk, onun negatif bakış açıları gibi süreçlerin de şifalandığını söylüyor aslında. Geçmişte yaşadığınız gölge enerjilerin de şifalandığını söylüyor kart. Bakın şifalandığını söylüyor dedim. Kader çarkı aydınlıkta çıktı. Yani şifalanıyor işte, yani heyecanla konuşamadım. O konuşamadım. O umutsuz hissetmeyen, bakın kader çarkının gölgesi kader çarkının aydınlığına dönüştü sonraki kart. Yani şifalanıyor işte. Aşırı kadercilik, aşırı şey. Çünkü hayat onu sürekli size çıkardığı için artık daha umut ettiği, daha belki dualar ettiği, başta ne demiştim, maneviyat ve ilahi akışa yöneldiği, bazı şeylere belki manevi açıdan inanmaya başladığı ve böyle hani karşılığını da gördüğü, güzel şeylere inandıkça güzel şeylerin olması gibi. Ve böyle size şanslı gelmek istiyor ve sizin bir araya geldiğinizde onun hayatında bambaşka şansların olduğunu düşünüyor aslında. Hem o size iyi geliyor aslında, hem de siz ona iyi geliyorsunuz. O yüzden bu kişi aslında bilinç aşamasında yükseliş yaşıyor. Yani Kuzey Ay düğümü Kova'da da olduğu için kendisinde de belki Kuzey Ay düğümü Kova ya da Kova etkisi olabilir gözlemlediğim. Burada şey var, hani bilinçte sıçrama, yani daha aklı selim yaklaşabilme, maneviyat, bütüncül bakabilme ve o kaderciliğe gölge açıdan yaklaşma durumunun şifalanıp aslında aranızdaki bağlantının gerçekten pozitif anlamda kadersel olduğuna inanması ve evet, yapabildiğini yapması gerek, şifalanıyor bazı şey. Yani kadersel olarak aranızdaki bağlantının, özetlemek, toparlamak gerekirse aslında şifalandığını ve bunun onun enerjisine de yansıdığını, özellikle size gelmesi doğrultusunda aranızdaki süreçle ilgili daha umut dolu, daha gelecek görme ve aranızdaki daha o pozitif, güzel, duygu dolu, güvenilir o özel bağlantıları hatırlama ve bunların hayalini kurup bunları tekrar yaşamak ve çok daha fazla güzellikleri yaşamak, hayvansever, doğasever, hayvanlara, doğaya sevgili, saygılı davranarak yaşadığınız şekilde yaşamak doğrultusunda harekete geçmek istediğini ve hayatını artık değiştirmek, pozitif anlamda güzelleştirmek istediğini söylüyor. Size gelerek sizinle bu kişi burada hayvansever, doğasever, hayvanlara, doğaya sevgili, saygılı davranarak, yaşayarak, hayvanların, doğanın da Allah'ın rahmeti, merhameti, kolaylaştırıcılığı, sevgisi, korumasıyla, kolaylıkla, sağlıkla, sıhhatle, kolaylıkla, sağlıklı, sıhhatli, uzun ömürlü, mutlu, huzurlu, güvenli, güvenlikli, güvenli yaşadığı şekilde tüm dünyada, tüm her yerde, tüm enerjisel boyutlarda, tüm boyutlarda, tüm olasılıklarda, tüm zamanlarda, tüm dünyada, tüm her yerde. Evet. Şimdi buradan da bakalım tarot kartlarından. Kılıç, hissettim bunu, biliyor musunuz? Dedim ki bu kadar pozitif karta kılıç beşisi çıkıyormuş. Kova enerjisi dedik. Buraya ben tekrar ekstra kart alacağım.
Ya burada gizli bir kadının aranızda bu yengeç ve kova etkili bir kadın olabilir. Gözlemlediğim. Mars'ı yengeç olabilir. Mars'ı kova olabilir. E, Gözlemlediğim. Böyle bir gizli bir kadının aslında aranızda negatif etkiye, nazardır, başka türlüdür, iptal hani böyle hani perde arkasından e, bazı kişiler olur ya, bir laf eder böyle hani bütün hevesiniz gider gibi, hani böyle aranızdaki süreçle ilgili onu negatif etkileyecek şeyler yapmaya çalışan bir kadın var sanki, ama ben burada şunu hissediyorum. Bu kadına inanmayı, bu kadının üzerindeki etkisini de sanki artık bu kişi üzerinden atmaya başlamış. Yani bu kadın kimse bundan özgürleşme yoluna gitmiş artık. Bunu hissediyorum kule kartıyla. Yani negatif etkiye sahip gizli bir kadın etkisinin şu anda hayatından çıkmaya başladığını ve onun böyle bir kadın etkisinden özgürleşmeye başladığını, uzaklaşmaya başladığını söylüyor kartlar. Belki onu daha agresif yapan, onu daha karamsar yapan ama dışarıdan daha böyle anaç, tatlı, inançlı gibi gözüken bir kadın sanki onun hayatından şu anda gidiyor. Bunu söylüyor kartlar. Sizinle ilgili enerjisi için bunları çektim. Şöyle göstereyim. Kılıç altılısı, kupa ası ve tılsım dörtlüsü. Yani kaybetmek istemiyor. Bir küslük, bir ayrılık enerjisi gözüküyor aranızda. Ama tekrar sevgi dolu başlangıç yapmak istiyor. Burada sizi kaybetmek istemediği için hafiften kıskançlık ve kaybetme korkusu da olabilir kendisine sizinle ilgili. Ve yine bütün olarak baktığımda o kadın etkisinden uzaklaştığını söylüyor kartlar yine. Siz yani eş enerjilerde çıkıyorsunuz ama çok kavga ettiğiniz, böyle bayağı kaotik süreçlerden geçmiş olabilirsiniz. Şöyle göstereyim. Bakın, kılıç kraliçesi ve kılıç kralı. Ve arada da kılıç onlusu, tılsım şövalyesi falan çıktı. Sizin ona güveniniz gitmiş sanki. O da bana güvenmiyorsan o zaman hani falan gibi egolara girmiş. Burada gözlemlediğim. Peki size gelmek istiyor mu dedim. Evet, her şeyi düzeltme isteği var. Adım atmak, mesaj atmak, yani bu karara sahip ve hayatına sizinle ilişki, yani sağlam adının koyduğu belki nişan, söz, evlilik, ciddi ilişkiyle kendi hayatını da düzene sokmak istiyor bu kişi ve kararlı bu konuda. Yani biraz hayatın çeki düzen vermesi gerek ve ona kim iyi geliyor, kim gelmiyor. Bu doğrultuda seçimler yaparak ilerlemesi gerek artık hayatında ve sanki diyor ki zaten belli yaşa geldi. Hani artık ciddi ilişki sorumluluğu alması gerek. O yüzden ben burada sizi istediğini görüyorum ama aranızda yaşanan kaotik süreçler de aklına geliyor olarak gözüktü. Olasılıklar doğrultusunda sizin ona söyledikleriniz, onun size söyledikleri. Peki gelecek mi, ona da bakalım. Yani adımı olur mu bu kişinin size? Olasılıklar doğrultusunda. Bakın tekrar yıldız çıktı. Başka desteler. Aranızdaki, yani şöyle söyleyeyim, aslında yıldız kartı burada size de şunu söylüyor. Neye inanırsan onu yaşayabilirsin. O yüzden aranızdaki süreçte ne yaşandıysa güzele ve pozitife inanın. Gerçek anlamda zaten mutlu olacağınız süreçler içerisine gireceksinizdir. Bunu hissettim. Bu kadar çok yıldız kartının çıkması ve orada da aydınlık enerji de çıkması. Adım atabilir bu kişi size. Deste altında da tılsım onlusu. Yani her şeyin yeniden başlaması temasını görüyorum. Yıldız, ölüm ve kılıç ası.
Yani çok önemli bitiş ve değişim dönüşüm süreçlerinden geçmişsiniz. O bitişten, uzun süreli konuşmamaktan sonra tekrar aranızdaki sürece şans vermek istiyor. Çünkü bu şansı hak ettiğinizi düşünüyor. Çünkü dediğim gibi aranızdaki güzel zamanları hatırlıyor. Yani onlar daha onda yüksek enerjide, yani olumsuz şeyleri düşündüğünde ve aranızdaki sevgi bağlantısını düşündüğünde sevgi enerjisinin daha çok olduğunu ve o yüzden de aranızda tekrar yeniden başlamakla ilgili şansın olduğunu düşünüyor bu kişi. O yüzden iletişim kurabilir, adım atabilir. Zaten gelmek istiyor mu niyetine baktığımda da istediği gözükmüştü zaten, kararlı oldu. Yine karar enerjisini görüyoruz bakın. Bitişin ardından o bitişi şifalandırarak tekrar yeni başlangıç yapmak istiyor ve kararlı şekilde, net şekilde diyor burada kartlar gözlemlediğim. Deste altındaki kart yine çıktı, tılsım onlusu, karıştırmama rağmen. Yani eviniz, aileniz ve tamamlanmak ve evlenmekle ilgili bir adım atmak istediğini, bu kararlarla kapınızı çalmak istediğini söylüyor kartlar. Evet ya, büyücü yani çıktı. Atar, çok yüksek ihtimal. Bu kişi size adım atabilir. Şöyle bakayım. Evet. Çok fazla başlangıç enerjisi de çıktı. Bakın büyücü çıktı. Değnek beşlisi çıktı. Dünya kartı çıktı ve devamında değnek ası çıktı. Yani başlangıç, iletişim yapabileceği etkilerde gözüküyor kendisi. Olasılıklar doğrultusunda. Şöyle göstereyim. Biraz kıskançlığı olabilir. Az önce de söylemiştim, tılsım dörtlüsü ve kupa asıyla. O yüzden nasıl diyeyim, biraz böyle sarkastik, hani hayatında biri var mı hani gibi, ya da sen boş durmazsın, ya da hani ne haber hani falan, ya da hani meşgulsen ben tutmayayım. Hani anladınız mı? O hani direkt belki hayatında biri var mı dememek, ama kıskandığı için böyle alttan mesajda şeyler, iletişimler, güzelliğinizi kıskandığı için, duruşunuzu, belki sosyal medya fotoğraflarınız, bunları kıskandığı için özellikle iletişim kurabileceği etkiler var burada. Ama o iletişimde hafif kıskançlık ama aynı zamanda aslında netlik de görebileceğinizi söylüyor. Aranızdaki sürece yeniden şans verilmesi ve evlilik doğrultusunda özellikle gündemlerinizin başlamasıyla ilgili çok kadersel kartlar çıktı. Sanki kartlar diyor ki sizin aranızda evlenebileceğiniz bağlantılar söz konusu ve kadersel olarak aranızdaki sürecin şifalanabileceği, o bitişlerden, o ayrılıklardan tekrar başlangıçlar, birliktelikler, evliliklerin doğabileceği, şifa ve şans enerjileriyle gündemleriniz aktif oluyor aslında ve o şans, o pozitiflik, o inanç, aranızdaki bağlantının evliliğe gidebileceği ve o evliliğin güzel sürebileceği ve onun da çabalama ve sorumluluk alma doğrultusundaki inancının da artışta olduğunu, onun üzerinde de sizinle ilgili pozitif enerjilerin, şifa etkisinin, koruma enerjisinin olduğunu, aktif olduğunu söylüyor kartlar. Evet, şöyle toplayalım. Şuradan da seçeyim. Şöyle ojelerimle uyumlu. Allah. Sizinle ilgili enerjisi. Science kartı çıktı. Şöyle göstereyim. Your future positive direction will reveal itself. Any doubts and confusions will soon disappear. Bakın ne dedim? Senin gelecek, yani burada diyor ki aklınızdaki kişinin sizinle ilgili güncel enerjisine baktım. Yani gelecekle ilgili daha pozitif bir yön belirleme aşaması onda ortaya çıkmış. Bunu söylüyor kart zaten yine, ve kafa karışıklıkları, şüpheler de kayboluyor ve yakında da kaybolacak diyor kartlar tamamen. Yani ne demiştim? Bu kartı seçmeden dedim. Bakın bambaşka kartlar ve görüyorsunuz enerjinin nasıl böyle
nokta atışı böyle nokta atışı çıktığını dandan lönk lönk çıktığını görüyorsunuz. Şöyle göstereyim. Sizinle ilgili çok fazla işaret de alıyor olabilir. Yani hatırladığını görüyorum güzel bağlantıları zaten. Ve dediğim gibi aranızdaki bağlantıya, sevgiye ve geleceğe inanma, bu ilişkiye inanma enerjisi onda aktif oluyor demiştim. Aha da burada kart yani aynısını söyledi. Bambaşka deste olmasına rağmen. İyilikleri, güzellikleri nasip eden Allah'a şükürler olsun. İyilikleri, güzellikleri nasip eden Allah'a şükürler olsun. Maşallah maşallah diyelim. Olası geleceği için çektim. Communication. İletişim çıktı. Az önce ne dedim? Buna olası geleceği için. Bu yani o kadar çok açılım yapıyorum. Ama böyle bu güzel şaşkınlıkları yaşamak o kadar güzel ki. İyilikleri, güzellikleri nasip eden Allah'a şükürler olsun. İyilikleri, güzellikleri nasip eden Allah'a şükürler olsun. Maşallah maşallah diyelim. Ee, Yani az önce ne dedim ben? Tarot kartlarını seçerken ne dediysem İletişim diyor. Yani tekrar bir araya gelmek diyor. Alın okuyun. Ben daha bir şey demiyorum ya. Çok güzel çıktı maşallah maşallah diyelim. A reunion could bring love or a rekindling of friendships. A lucky event seems likely. Yani aranızdaki sevgi kazanıyor ve tekrar bir araya gelme enerjileri söz konusu diyor kartlar. Aranızdaki bağ kazanıyor. Burada arkadaşlık enerjisinden de bahsetmiş ama ben bunu daha birbirinizle rekindling of friend ships diyor. Yani daha böyle ben şey hissettim bu birebir çevirmiyorum şu anda ama anlam olarak ve akışta bütün olarak baktığımda da hani o sonuçta ilişkilerde, partnerde, arkadaşlıkta vardır, tutkuda vardır, sevgide vardır. Yani her şeyi barındırır aslında. Hayat arkadaşı sonuçta. O yüzden hani o tatlı şakacı bağlantılar bir de birbirlerinizin arkadaşlarıyla tanışabilir ve böyle hani birlikte sosyalleşebilirsiniz. Sizi kendi arkadaş ortamlarına falan da sokup böyle tanıtabilir. Kız arkadaşım işte sözleneceğiz vesaire hani böyle gündemleriniz olabilir. Sosyal ortamlarda bunu da hissettirdi bu mesaj. Ve size bu kişiyle ilgili tavsiye mesaj. Size bu kişiyle ilgili tavsiye mesaj. Feature: You may travel or host an overseas traveler soon. Either way, great social fun awaits. Yani gelecekle ilgili umutlu olun. Neye inanırsanız onu yaşayabilirsiniz. Mesajı da söz konusu demiştim az önce. Hatırlayın çok fazla çünkü yıldız gibi çok güzel ve koruyucu ve umut dolu muhteşem kart çıktı ve kaç kez çıktı gördünüz ve çok fazla pozitif anlamda büyük arkana kartları çıktı. Anlamını zaten açılım içerisinde söyledim burada. O yüzden de mindsetinizi pozitife odaklayın yani zihninizi. Ben yaklaşık 2 dakikalık kolektif enerjileri gözlemleyerek bilinçaltı olumlamaları ve bilinçaltı telkinlerinden oluşan çalışma hazırladım. Uyandıktan sonra ve uyumadan önce 2 dakika yani baktığınızda dinleyebilirsiniz ve özellikle bu zamanlarda dinledikçe de kendinizi daha o iyiye inanma, pozitife inanma doğrultusunda yani aslında pozitif bağlantılar kurduruyorsunuz bilinçaltınıza, sinir hücrelerinize. O yüzden ve hani sizde de kalıyor zaten hayatınız boyunca o ses kaydı. Ücreti de o yüzden çok aslında uygun. Tercih edebilirsiniz. Site üzerinden de alabilirsiniz. İsteyenler. Okuyun, içeriği her şey belli zaten. Yine Instagram DM ve mail aracılığıyla iletişime geçerek de yine o bilinçaltı olumlama ve telkin çalışmalarını edinebilirsiniz. Çünkü iyiye ve güzele odaklanmanız ve kendinizi bu doğrultuda kodlamanız da önemli burada. O şansları görebilmek, tadını çıkarabilmek, kıymetini bilebilmek de önemli. Enerjini pozitif ve yüksek tutmalısın diyor kartlar. Aynı zamanda seyahat edebileceğinizi ya da böyle hani deniz aşırı bazı yerlere seyahat düzenleyebilir, biletler alabilirsiniz belki. Yani seyahatle ilgili gündemleriniz olabilir. Aslında burada yine mesaj olarak da çektiğimiz için hem bu dediğim gibi kodlama, pozitif enerjinin yüksekliği aynı zamanda da hani
sizin de inançlı olmanız ikinizin arasındaki süreç ve gelecekle ilgili. Öyle lafta değil. Tamamen temiz, pure enerjide burada. Ve seyahat edebilir, kendi sosyal hayatınıza da odaklanabilirsiniz. Yani oturup beklemek değil, kendi hayatınıza odaklanmak, sosyalleşmek, seyahatler yapmak da size tavsiye olarak gözüktü olasılıklar doğrultusunda. Şimdi şuradan da ekstra tavsiyelerle devam edelim. Aklınızdaki kişiyle ilgili size tavsiye ne? Aa, ben artık yani kaç tane açılım oldu, yine de seyahat çıktı yine arkadaşlar. Bambaşka deste. Yine seyahat diyor. Dünyayı dolaşmak, seyahat etmek ve keşfetmek için güçlü bir istek var. Bunu yapmanın zamanı geldi. Yakında seyahat görünüyor. Yani seyahate çıkmanın iyi gelebileceğini ve bu kişiyle ilgili size seyahat tavsiyesi gözüktü. Kendinize göre artık düşünüp değerlendirebilirsiniz. Tam olarak deneyimlediğinde anlayacaksın mesajı çıktı. Bu galiba dilek açılımlarındaki destede de hangisinde hatırlamıyorum ama çıkmıştı diye hatırlıyorum. Evet, tam olarak deneyimlediğinde anlayacaksın diyor size. Evet, mesajlarınız da bu şekildeydi. Uyumlandığınız ölçüde abone olabilir, beğenerek destek olabilirsiniz. Zaten abonelerimdeki hayvansever, doğasever, hayvanlara doğaya sevgili, saygılı davranarak yaşayan kişiler ve enerjiler için tüm açılımlar. Tarot'u kapsamlı öğrenmek istiyorsanız dünyada bu kadar kapsamlı ne kaynak söz konusu ne de içerik söz konusu. Gerçekten tek yani benim atölyem bu açıdan. Yaklaşık 40 saatten oluşuyor ve 31 oturumdan oluşuyor. Kapsamlı öğrenmeyi tercih ederseniz kaliteli kişiler özellikle zaten ne zaman uygunsanız izleyebilme şansı söz konusu. Atölyelerime kayıtlarınızı yaptırabilirsiniz. Aynı zamanda profesyonel yorumlama ve daha kapsamlı, daha detaylı, daha derin, ileri seviye yorumlama öğrenmek için de, bu aşamalara geçmek için de yine hem bilgilerimi hem tecrübelerimi paylaştığım yine yorumlamayla ilgili çoğu kişinin bilmediği atölyeme kayıt yaptırıp yine bu tecrübeleri ve bilgileri de öğrenebilirsiniz kendi yolculuğunuz doğrultusunda. Zaten bilinçaltı olumlamaları ve bilinçaltı telkinlerinden oluşturduğum çalışmamı söyledim. Yine aylık abonelik sistemi söz konusu artık. Gold danışan olduğunuzda o ay içerisinde içerik doğrultusunda da açılımlardan yararlanabiliyorsunuz. Evet, Sun Moon Tarot YouTube kanalımdan haberiniz söz konusu değilse Sun Moon Tarot YouTube kanalıma da abone olarak yine destek olabilirsiniz. Beğenerek yine bu kanalıma da Güneş Ay Tarot YouTube kanalıma da abone olarak beğenerek güzel yorumlarla destek olabilirsiniz. Instagram'da yine hem paylaşımlar özellikle story olarak çok paylaşımlarda bulunuyorum. Orada da ama emeğin kıymetini bilen kişileri gerçekten tutuyorum. O yüzden emeğin kıymetini her zaman diyorum. Emeğin kıymetini bilen kişilerle ilerliyoruz. Bu zaten kalite yansımasıdır. Yine oradan da takip edip beğenerek güzel yorumlarla paylaşımları, emekleri destek olabilirsiniz. Evet, site üzerinden aldığınızda taksitle ödeme ya da kartla ödeme kolaylığına erişiyorsunuz. Diğer türlü Instagram, DM ve mail aracılığıyla iletişime geçip hem atölye kayıtlarınızı hem özel açılım randevularınızı ya da işte Gold danışan olma kaydınızı oluşturabiliyorsunuz. Olumlama ve telkinle ilgili de aynı şekilde. Yani dediğim gibi ya site üzerinden her türlü aslında ya da iletişime geçerek satın alabilir kayıtlarınızı, randevularınızı oluşturabilirsiniz. Abone olmayı, güzel yorumlarla, beğenilerle desteklemeyi, emeğin kıymetini bilmeyi hatırlayın. Bu insanın kendisinin de ne kadar kaliteli olduğunun yansımasıdır. Zaten evet, zaten niyetler de bu doğrultuda alınıyor. Bu niyetlere uygun kişiler ve enerjiler için.
Evet, açılımınız bu şekildeydi. Abonelerimdeki niyetime uygun işler ve enerjiler için olasılıklar doğrultusunda. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.